Merhaba herkese, hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde araştırma metotları üzerine konuşacağız ve özellikle kullanıcı görüşmelerine odaklanacağız. Neden bu görüşmeler bu kadar önemli, nasıl yapılır, niçin yapılır ve sonuçlarını tasarımcı olarak nasıl değerlendiriyoruz? Bunları ele almaya çalışacağız. Yanımda da yine her zamanki gibi Elif ve Dilmincim var. Hoş geldiniz tekrardan. O zaman şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Kullanıcı görüşmeleri nedir? Hangi amaçlarla kullanıcı görüşmelerini tasarım sürecimizde kullanıyoruz? Kullanıcı görüşmeleri genellikle bir ürün, hizmet ya da uygulamanın geliştirme sürecinde hani kullanıcıyla yaptığımız birebir görüşmeler diyebiliriz. Hani genel olarak kullanıcıyla bir toplantı düzenliyoruz ve hani bu görüşmelerde kullanıcıya sorular soruyoruz. Hani bu sorularda genellikle hani kullanıcının ihtiyaçlarını, beklentilerini, sorunlarını, işte deneyimlerini anlamak üzerine. Bu görüşmeleri yaparken belli başlı amaçlarımız oluyor ve hani şirketin belli başlı ihtiyaçları oluyor. Mesela bu ne olabilir? Kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak üzerine yapabiliriz, kullanıcı deneyimini iyileştirme üzerine yapabiliriz ya da kullanıcı hedeflerini belirleyebiliriz. Bunun dışında kullanıcı görüşmelerinde ürün testi yapıp yaptığımız test üzerine direkt geri bildirimleri sorabiliriz. Ya da hani çok basit bir biçimde bir persona oluşturacaksınızdır. Kullanıcı segmentini belirlemeniz gerekiyordur. Bunlarla ilgili de kullanıcı görüşmeleri yapabiliriz. Kullanıcı görüşmelerini yaparken gerçekten bu gibi çok farklı amacımız olabiliyor. Ben peki şimdi şeyi anlamak istiyorum. Kullanıcı görüşmelerine hazırlanırken neler yapmamız lazım? En önemli noktalar neler? Soru hazırlarken nelere dikkat etmemiz lazım? Biraz da onun üzerine konuşmak istiyorum. Ben şöyle bir cevap verebilirim Nurgül'cüğüm. Evet, aslında bir kullanıcı görüşmesine hazırlanıyoruz. Fakat aslında öncesinde bir ön araştırmayla başlamamız gerekiyor buna da. Bence katılımcı hakkında gerçekten bir ön araştırma yaparak onlara uygun sorular hazırlamak buradaki en kıymetli noktalardan biri. Gerçekten segment kullanıcımıza, ulaşmak istediğimiz kullanıcımızı belirleyip ona göre araştırma yaparak başlamalıyız daha iyi tanımak için. Ya bundan kastımız neler? Aslında şöyle bir imkan varsa benim aklıma direkt o geldi. O daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Bazı kullanıcı approach'larını, kullanıcının uygulamayı nasıl kullandığını track eden uygulamalar kullanıyoruz. Hotjar gibi, Fullstory gibi, veya Clarity gibi. Bu tarz uygulamalara bakarak nasıl kullanıldığına dair aslında oradaki problemli noktaları yakalamak, bunların detayına inmeye yönelik sorular hazırlamak bir yöntem olabilir. Bu araştırmanın bir adım olabilir. Böyle bir imkan olmayabilir. Kullanıcıların e, kendileri arasında yorumlaştığı community sayfalarına ziyaretler yapılabilir. Reddit gibi hani başka benzer uygulamalara verdiği feedbacklere bakılabilir. Oralardaki en büyük sorunları neler? Bu tarz blog sayfalarındaki birbirleriyle yorumlaşmalarından çıkarımlar yapılabilir. Veya uygulamamızın, web sitemizin bir support sayfası vardır, chatbot'u vardır. Oralara gelen destek soruları neler? Oralarda daha çok neler sorulmuş, o pain point'ler neler gibi gibi araştırmalar yaparak kullanıcımızı olabildiğince iyi tanıyıp ona yönelik sorular hazırlamak en kıymetli şeylerden biri. Tabii aslında bu araştırmaları yaparken datadan da faydalanabiliriz. Eğer bir data ekibimiz varsa oralardan da onların en çok kullandığı sayfalar, özellikler neler, en çok nerelerde bounce rate artmış, nerelerde kullanıcı bizim web sitemizi terk etmiş gibi gibi sorular bizim aslında araştırmamıza belki yön verebilir. Bu şekilde bir araştırmayla başlarsak da aslında amacımızı belirliyoruz. Ya biz gerçekten neyi hedefliyoruz bu araştırmayı yaparken aradığımız o soru ne? Bunu belirlemek çok önemli ve bu araştırmaları yapmak bize aslında buna bir ışık tutar. Amacımızı netleştirdikten sonra da zaten artık odaklanacağımız soruları belirlemek çok daha kolay oluyor. Ama dediğim gibi ya bu belki de gerçekten çoktan benim haberim var. Araştırmaya, kullanıcı hakkında bir fikrim var. Amacım belli. O zaman tabii ki bu ön araştırma yapılmayabilir. Ben hani evde hiçbir şey yokken kullanıcıyı daha iyi tanımaya yönelik bazı ipuçları vermeye çalıştım ama çoğu zaman amacımız belli oluyor. Ve bu amaç doğrultusunda biz odaklanacağımız soruları belirlemek durumundayız. Aslında
birçok açık uçlu ve kapalı uçlu sorular arasında denge kurarak daha fazla böyle çok yönlü düşünmeyi teşvik edecek, bir soruyla belki 5 cevap alabileceğimiz tarzda açık uçlu sorularla güzel bir soru listesi hazırlıyoruz. Ya bunu yaparken ben aslında görüşme sırasında da çok kolay takip edilebildiği için bir Excel sheet, ya bir sheet hazırlamayı önerebilirim. Bu sheet'te çünkü hem takip etmesi kolay oluyor, hem biten soruların üstünü çizebiliyorsunuz. Hem belki birden fazla 2-3 kişi bir anda girip de hep beraber onunla izliyorsunuz görüşmeyi ve yanındaki kişiler not alıyor vesaire. Böyle bir sheet kullanmak takibi kolaylaştırıyor. Bunun haricinde hazırlıktan bahsettiğimiz için son olarak belki şey ekleyebilirim. Gerçekten hani bu röportajı hangi kanal aracılığıyla gerçekleştireceğiz? Hani birebir mi yapacağız? Yoksa gerçekten online bir görüşme olacak ve bir dijital platform mu kullanacağız arada? Eğer öyleyse çünkü aslında onların da gerçekten ekipmanların test edilmesi, internet bağlantısının test edilmesi, hatta bu testlerin karşı katılımcının da sağlaması, teyit etmesi için ona bir mail atmak belki. Bunların hazırlığı gerekebilir. Eğer yine dijital platform kullanılacaksa önden bir bunu takvimlendirme yapmamız gerektiği için schedule uygulamaları var. Bunlar aracılığıyla ortak bir tarihte ve saatte netleşmek, belki farklı ülkeler arasında olacak time zone'a dikkat etmek. Bunların hepsi ve tabii ki tatlı, güzel, açıklayıcı amacımızı, niyetimizi, neden onları seçtiğimizi belirtecek bir davet mektubu, invitation maili hazırlamak. Bunların hepsi aslında hazırlığımıza dahil diyebilirim. Evet İlmicim, çok güzel açıkladın. Kullanıcı görüşmesi öncesi yapmamız gereken hazırlıklar gerçekten çok önemli. Özellikle senin de söylediğin gibi soruları hazırlamak çok çok önemli. Evet hayır soruları sormamak da çok önemli. Yani özellikle mesela bu pratiği, kullanıcı görüşmelerini ilk defa yapıyorsanız, ilk defa pratik ediyorsanız hep böyle insan beyni şeye kaçıyor. Ya mesela açık uçlu sormak soru yerine evet hayır sorusu sormak gibi bir mental modele sahibiz ne yazık ki. Mesela şey diyoruz, bu özelliği kullanışı buldunuz mu? Ya bunun yerine bu özelliği nasıl kullandınız? Hangi durumlarda size daha faydalı oldu gibi daha açık uçlu sorular, deneyime dayalı sorular sorabiliriz. Ya mesela bu sayfa size yeterince bilgi sağladı mı derseniz size sağladı der ve bundan sonra eğer ek bir ilave soru sormazsanız siz orada almak isteyeceğiniz ya da deneyime dayalı öğrenmek isteyeceğiniz bir veriyi öğrenemeyeceksiniz. Bunun yerine mesela bu sayfada gezinirken ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi nasıl buldunuz? Eksik ya da kafa karıştırıcı bulduğunuz bir şey var mı? Yani yaşadığınız bir problem var mı? Ya da hangi sıklıkla bu sayfaya giriyorsunuz? Daha deneyimi anlamaya yönelik, daha detay isteyen, neden ve nasıl soruları sorarsak ya da duyguya dayalı sorular sorarsak da daha fazla bilgi edinebileceğimizi düşünüyorum. Ya bunu derken de şimdi kullanıcı görüşmelerine aslında biraz daha girmek gerekiyor. Kullanıcı görüşmelerine öncesi hazırlıklara değindik, nasıl sorular hazırlamamız gerektiğini. Peki kullanıcı görüşmesi sırasında dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Kullanıcı görüşmeleri sırasında da aslında öncesindeki hazırlık aşaması gibi bazı dikkat etmemiz gereken ya da yapmaktan kaçınmamız gereken noktalar var. Öncelikle bir görüşmeye girdiğimizde hani direkt sorulara atlamamamız gerekiyor. Hani sonuçta karşımızdaki de bir insan ve hani böyle bir girizgah yapmamız gerekiyor. Hani genel olarak bir nasılsın, günün nasıl geçiyor? Hani çünkü karşımızdaki insan da belki bu görüşmeden dolayı biraz stres olmuş olabilir. Ne olacağı hani ilk kullanıcı görüşmesi olabilir ve böyle kendini tedirgin hissedebilir. O yüzden böyle daha rahat bir ortam oluşturmak için genel bir girizgah yapmamız gerekiyor. Hani buna dediğim gibi hani nasılsınız, iyi misiniz, gününüz nasıl geçiyor gibi çok genel sorularla başlayıp onun dışında da her kullanıcı görüşmesi için bir giriş metni aslında hazırlamamız gerekiyor. Bu böyle biraz genel bir metin ama genel olarak işte katıldığınız için teşekkür ederiz. Kim olduğumuzdan bahsederiz. Şirketteki rolümüzden bahsederiz. Bugün sizinle işte şu konular üzerine konuşacağız. Görüşmemiz 1 saat sürecek. Hani bu süre boyunca durmak isterseniz, ara vermek isterseniz lütfen bana haber verin. Bunları yapabiliriz. İşte burada aslında sizin görüşleriniz bizim için çok önemli ve sizin gerçek görüşlerinizi duymak istiyoruz. Hani herhangi bir yanlış ya da doğru yok. Ve hani bu noktada kimseyi kırmak ya da bir şey söylemekten çekinmeyin. Çünkü biz aslında sizin gerçek görüşlerinizi duymak için buradayız. Onun dışında da hani bir sorunuz var mı gibi bir soru yönelterek yavaş yavaş sorularımıza
giriş yapabiliriz. Burada benim bir de söyleyebileceğim şöyle bir şey var. Bazen kullanıcı görüşmelerine hani sadece biz katılmıyoruz da belki product manager de katılıyor olabilir, başka birileri de katılıyor olabilir. Hani başka katılımcılar olacaksa da bunu olabildiğince minimumda tutmak. Hani genelde böyle maksimum 2-3 kişi öneriliyor ki daha fazla olunca kullanıcı görüşmesi yaptığımız kişi gerilebilir ve böyle kendini rahat hissetmeyebilir. O yüzden böyle de bir gereksiniminiz varsa hani takımınızı ayarlayıp belli başlı temsilciler seçip çok da kalabalık olmayacak biçimde katılmak önemli. Diğer önemli püf noktalarından biri de aslında görüşme sırasında aktif bir dinlemede olmak ve aslında birazcık esnek bir yapıya sahip olmak sorularımı sorarken. Bundan kastım aslında full odak, hiç dikkatimizi dağıtmadan tüm cevapları dikkatle dinleyip, katılımcının sözünü hiçbir zaman kesmeyip, gerçekten onların söylediklerine göre, cevaplarına göre aslında spontan follow-up sorular sorabilmek aslında. Onları tamamlayıcı, takip eden sorular sorarak daha detaylı, söylediği şey hakkında daha detaylı derinlenip bilgiler almak. Yani ne gibi olabilir? Hani bunun hakkında biraz daha bahsedebilir misin diye sorup biraz daha açmasını bekleyebiliriz. Bu sana ne hissettirdi ya da bunun hakkında tam olarak ne düşünüyorsun diyerek ya da neden bu senin için önemli gibi sorularla daha önceden planlanmış sorularımıza bağlı kalmamalıyız. Gerekli noktada bu esnekliği sağlayıp konunun doğal akışına göre görüşmemizi biz yönlendirmeliyiz. Hatta ve hatta bazen başka projeleri destekleyecek, besleyecek belki oralardan bir şeyler yakalayabiliriz. Bu küçük noktaları kaçırmamak için mutlaka zihnimiz açık bir şekilde her denileni acele etmeden dinlemeli ve daha çok o karşımızdaki katılımcının konuşmasını sağlamalıyız. Mümkün olduğunca Elif'in de dediği gibi onu rahat hissettirmeliyiz. Yani notlar tabii ki alacağız ama göz temasını sık sık kurmaya çabalamalıyız ve hatta mümkünse anlıyorum gibi onaylama kelimeleriyle onları daha rahat ve huzurlu hissettirmeliyiz. Ben de bu konuyla ilgili Dilmincim sana ek olarak hani soru hazırlama ve hani bu soru sorma sırasında hani soruları hazırlarken de böyle çok fazla aşırı teknik, terminolojik hani karşımızdaki insanın anlamayacağı kelimeler değil de hani amacımız zaten o kişiye ulaşmak ve ondan bir şeyler öğrenmek olduğu için hani olabildiğince anlaşılabilir sorular sormak, olabildiğince anlaşılabilir biçimde sormak. Hani bunlar da bence bu soruları hazırlarken aklımızda olması gereken şeylerden biri. Buna çok katılıyorum. Ben de kullanıcı görüşmesi yapmadan önce soruları hazırladıktan sonra bazen content designer'ımızın yardımını istiyorum. Çünkü bazen çalıştığım domain çok teknik kelimeler içerebiliyor ve bunu mesela ilk ürünü satın alan insanların ilk deneyimleri ise ve bu terimleri ilk defa görüyorsa gerçekten soruyu anlayıp ya da işte hatırlayıp tekrardan cevap vermesi uzun sürebiliyor. O yüzden ben de soruları tekrar bir ikinci bir göz, bu gerçekten anlaşılır mı? Daha farklı bir şekilde sorabilir miyiz diye tasarımcı arkadaşlarımdan ya da content designer'ımızdan soruları bir gözden geçirmesini talep ediyorum bazen. Aynı zamanda bir de şunu da yapmaya çalışıyorum ben. İlk kullanıcı görüşmesinden sonra soruları tekrardan bir gözden geçirmekte de fayda var bu arada. Çünkü yani bazı sorular yanlış anlaşılmış olabilir. Bazen anlam karmaşası yaratmış olabilir ya da mesela bazı sorular gereksiz olabilir ya da eklemeniz gereken sorular olabilir. İlkten sonra ben genelde bir Dilmi'nin de bahsettiği gibi bir guideline oluşturuyorum kendime ve o sorularımı, formatımı tekrardan bir gözden geçiriyorum. Ekleyip çıkartmam ya da düzeltmem gereken sorular varsa onları tekrardan gözden geçiriyorum. İkinci ve üçüncü kullanıcı görüşmelerine o şekilde devam ediyorum. Tabii ki tekrardan feedbacklere göre, süreçlere göre her zaman güncelleyebiliriz soru setimizi. Evet, bu arada benim diğer aklıma gelen atladığımız bir diğer noktada consent olayı aslında katılan görüşmecinin onun verilerini kullanmak için rızasını mutlaka almamız gerekiyor. Hatta belki bunu ilk davet mailine de yedirebiliriz veya görüşmenin başında o introyu yapıp ne konuşacağımızdan bahsettiğimiz kısımda da söyleyebiliriz. Onun verilerini şirketimizdeki insanlarla paylaşacaksak hatta da public ortamlarda paylaşmayı düşünüyorsak, use case olarak örneklendirip kullanacaksak şirketimiz için vesaire, onun aslında paylaşacağımıza dair rızasını almalıyız söylediği şeylerin. Hatta belki çalışmanın gidişatına göre fotoğrafını isteyebiliriz. Hani daha net
onun kişisel bilgilerini kullanmayı talep edebiliriz. Yaşını, ismini vesaire. Artık hangi bilgilerini kullanacaksak mutlaka bunu kullanacağımıza dair bilgilendirmemizi yapmalıyız ve onun konsentini istemeliyiz bu çerçevede. Ama tamamen anonim olarak kalmayı da tercih edebilir. Bunu tamamen onun tercihine göre yapmalı ve verilerine saygı duymalıyız. Bunu da eklemek istedim. Deyince bir de aklıma şu geldi. Hemen onu da ekleyeyim. Bazen yeterli kullanıcıya erişemeyebiliyoruz. Genelde büyük firmaların yaptığı ben yöntemi söyleyeyim. Katılımcıların ayırdığı vakit sebebiyle onlara küçük bir ödül, hani onları hoş edecek, ayırdıkları vaktin ne kadar kıymetli olduğunu gösterecek küçük bir karşılık veriyorlar. Hani bazen bir hediye çekiyor olabiliyor, bazen kendi uygulamalarının, web sitelerinin ekstra bir özelliğinden faydalanma olabiliyor. O da ayırdıkları zaman için onları kıymetli göstermek ve daha fazla kitleye ulaşmak için ekstra aklımızda tutabileceğimiz bir yöntem. Kullanıcıyı gerçekten bulmak özellikle bazı durumlarda gerçekten zor olabiliyor. Söylediğin yöntem gerçekten de çok kullanılıyor. Aynı zamanda biz de bazen şey kullanıyoruz. Kullandığımız kullanıcı deneyimi süreçlerini yürüttüğümüz platformlarda ücretli özellikler var. Onlara mesela biz hangi türden bir kullanıcı aradığımıza dair bütün özellikleri yüklüyoruz. Orada geniş bir ağı oluyor o platformun. Ve o platformdan istediğimiz özelliklere dair kullanıcıları seçiyoruz ve belli bir ücrette belli bir sayıya kadar kullanıcıyı bize erişimi sağlayabiliyorlar. Bu şekilde farklı platformlar kullanarak da çok sayıda kullanıcıya da erişebilirsiniz. Platform demişken de teknolojik detayları da aslında kullanıcı görüşmesine başlamadan önce ve ya da sırasında dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi platform daha güvenilir, ses video kalitesi yeterli mi, değil mi? Ya da mesela fiziksel bir ortamda birebir bir görüşme sağlıyorsak bazen mesela iki kişi beraber katılması, birinin not tutup birinin soru sorup hiçbir veriyi gözden kaçırmamaya çalışması da yapılabilen örneklerden biri. Kaydeden verilerin yedeklenmesi, dijital bir kopyasının alınması ve güvenli bir şekilde saklanması da çok önemli. Aslında kullanıcı görüşmelerimizin daha sonrasındaki takip ve değerlendirme aşamaları da bir başka süreci. Birçok görüşmeden sonra tekrar ilerleyen günlerde bir takip dönütü almak diyeyim. Yani dönüt almak kıymetli olabiliyor. Bunun için bir mesela post survey'ler gönderilebiliyor. Küçük bir survey formuyla hani daha ileriki aşamalarında araştırmamızın hani bu durum ne oldu? Ya da hani şu anki versiyonda ne düşünüyorsunuz gibi aslında bu kullanıcı artık tanıdığımız için tüm beklentilerini, backgroundlarını öğrendiğimiz için bunun takip eden çalışmalarında çokça kez ulaşmamız gerekebiliyor. Veya günlük çalışmaları genelde interview'la başlıyor ve hani kullanıcıyla anlaştığımız bir süre zarfında bir hafta olabilir, bir ay olabilir. Aslında ondan bir yine form doldurmasını veya kendi vlogunu çekmesini vesaire bekleyebiliyoruz. Aslında bunların da ilk aşama interview olabiliyor. Araştırma metodumuza göre aslında biz bir takip araştırmalarıyla devam edebiliriz. Veya tamamen feedback amaçlı, kendimizi geliştirmek amaçlı katılımcıdan geri bildirimini isteyebiliriz. Siz interviewumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya yaptığımız değişiklikleri ona belirtebiliriz. Bakın sizin insights'larınız sayesinde bunu yaptık diyerek hem kendi ürünümüzü tanıtmış olabiliriz. Ayırdığı zaman için teşekkür etmiş olabiliriz. Genelde bu kullanıcı görüşmelerinin analizinde daha önceki bölümlerimizde de bahsetmiştik ya binlerce yolu olabilir. Belki de gerçekten bir slide sunusu hazırlayıp bir Google dokümanı hazırlayıp saklayabiliriz. Ama genelde büyük şirketler bunlar için repository tool'ları kullanıyorlar. Geçen gün de bahsettiğimiz gibi. Bu tool'ların aracılığıyla direkt görüşme kaydını atabiliyoruz. Direkt bir transkripte ulaşabiliyoruz. Bu transkript üzerinde highlight'lar yapabiliyoruz. Bunları tagleyerek ilgili projelere yönlendirebiliyoruz. Acı noktaları bunlar. Burada güzel bir request var, istek var, bunu ileride değerlendirebiliriz. Burada çok büyük bir ihtiyaç var gibi taglerle kategorize ederek bu insights'ları bu tool'ların içerisinde toparlayabiliyoruz. Aynı şekilde belki personalar yaratmak için bambaşka tool'lar kullanıyoruz. Customer journey'lerini interview'dan aldığımız çıktılarla yaratabiliyoruz. Bunları tool'lar bölümümüzde detaylı konuşmak için daha fazla uzatmıyorum. Bu şekilde kullanıcı görüşmelerimizin analizinde daha sonrasında farklı tool'lar ile gerçekleştirebiliyoruz.
Çok güzel anlattım Dilmicim. Kullanıcı görüşmesinden sonraki takip ve değerlendirme kısmını ve nasıl analiz yaptığımızı da. Bence çok güzel bir bölüm oldu. Çünkü tasarım sürecinde neredeyse hemen hemen ilk kullandığımız araştırma metotlarından biri aslında kullanıcı görüşmeleri ve bize çok değerli bilgiler sunuyor. Ama şöyle de bazı sınırlamaları olabiliyor aslında kullanıcı görüşmelerinin. Çünkü hepimizin bildiği gibi insanın hafızası kusurlu. İnsanlar olayları tam olarak hatırlamayabilirler ya da söz konusu olay çok uzak bir geçmişte meydana geldiyse katılımcılar bunu doğru bir şekilde lanse etmeyebilirler. Da bu nedenle bazen önemli ayrıntıları atlayabiliyorlar. Ya da bazı kişiler bilgilerini saklayabiliyor ya da kendilerini ve davranışlarını belirli bir ışık altında sunmak isteyebiliyorlar. Yani gerçek düşüncesini saklayıp benim duymamı beklediği şeyi aslında söyleyebiliyor. Bu yüzden de bu sebeplerden dolayı da röportajlarda biraz doğru bilgiyi almak aslında röportaj yapan kişinin de becerisine bağlı. Yani röportaj yapan kişi çok sayıda yönlendirici soru soruyorsa mesela verilerin geçerliliği tehlikeye girebiliyor bir noktada. Bu yüzden de bu best practice'leri öğrenmek, gerçekten iyi bir şekilde hazırlanmak çok önemli. Aynı zamanda aldığımız bilgilerin doğruluğunu test etmek için başka yöntemler de kullanabiliriz. İleride de bunlara değinmeye çalışacağız. İşte gözlem yapabiliriz, kullanabilirlik testi yapabiliriz, anket ya da A/B testing de yapabiliriz. Aslında tek bir metot bazen tasarımı gerçekten finalize etmeye yetmiyor hepimizin bildiği gibi. O yüzden diğer metotlarla röportajlardan, kullanıcı görüşmelerinden edindiğiniz bilgileri destekleyebiliriz. Umarım sizin için de çok güzel bir bölüm, doyurucu bir bölüm olmuştur. İlerleyen bölümlerde de diğer araştırma metotlarına değinerek başarılı bir kullanıcı deneyimi oluşturmanın temellerini beraber üzerinden geçeriz diye düşünüyoruz. Hepinize iyi haftalar dileriz. Dinlediğiniz için teşekkürler.